Reşahat, aynel hayat, can damlaları. Safi Mevlana Ali bin Hüseyin. Özleştiren Necip Fazıl Kısakürek. Abdülhalik Gucdivani. Yusuf Hemedani Hazretlerinden gelen asli kolu, 3. Halife Ahmet Yesevi dallarından sonra yine kendisine döndürmüş bulunuyoruz. Abdülhalik Gucdivani Hazretleri, Yusuf Hamedani'nin 4. halifesi ve Hacegân silsilesinin başı, halkanın merkezi. Doğdukları ve meftun bulundukları yer Buhara'da Gucdivan köyü. Gucdevan, Buhara'ya 6 fersah mesafede şehirimsi büyük bir köy. Babasının ismi Abdülcemil. Zamanında Abdülcemil İmam diye meşhur. İmam Malik evladından. Zahir ve batın ilimlerinde üstün ve müşkülü olanların başvurduğu kapı. Hızır ile sohbetleri var. Kendisine bir erkek evladı olacağını ve ismini Abdülhalik koymasını söyleyen de Hızır. Abdülhalik Gucdivani Hazretleri'nin babası Malatya taraflarında otururken Maveraün Nehre hicret etmiş, Buhara yakınlarında Gücdevan köyüne yerleşmiş ve Rum hükümdarlarından birinin kızı olan zevcesinden orada Abdülhalik dünyaya gelmiş. Abdülhalik çocukluğunu doğduğu köyde geçirdi ve daha sonra Buhara'da ilim tahsiline koyuldu. Bir gün tefsir okurken gizli duayı emreden bir ayeti hocasına soruyor. Bu gizliliğin hakikati ve gizli zikrin yolu nedir? Zikretici yüksek sesle ve uzuvlarını oynatarak işini yapsa herkes duyar ve görür. Kalbinden yapsa bir hadis gereğince kan damarlarında gezdiğini bildiğimiz şeytan farkına varır. Ne yapmak lazım? Hocası diyor ki, bu ledün ilmi meselesidir. Allah dilerse seni dostlarından birine eriştirir, o da sana gizli zikri öğretir. Abdülhalik Hazretleri kendilerine ilahi sırları talim edecek Allah dostunu beklediler. Ta Hızır'ın kendilerine görünüp vukufu adedi denilen usulü öğrettiği güne kadar. Faslül Kitap isimli kitap, Abdülhalik Hazretleri'nin ölçülerini tarikatte hüccet, senet olarak gösterir. Bu ölçüler her tarikatte makbul, sıdık ve safayı elde etmekte başlıca yardımcı, şeriat ve sünnete uymakta ve nefse karşı durmakta biricik müessirdir. Gizli zikrin gayesi olarak da yabancıların gözünden saklanmayı şiar kabul etmiştir. Abdülhalik Hazretlerine gizli zikri Hızır talim ettirmiştir. Bir zaman sonra Hoca Hazretleri Buhara'ya geliyor ve orada Yusuf Hemedani Hazretleri'nin sohbetine erişiyorlar. Görüyorlar ki Yusuf Hemedani de kendileri gibi gönül zikriyle meşgul. Böylece sohbette mürşitleri Yusuf Hemedani, harekette de Hızır oluyor. Şu var ki Yusuf Hemedani ve eski şeyhlerin zikirleri resmi ve umumi planda açık zikirdir. Ayrıca içten edilen zikrin hususi şeklidir. Böyleyken Yusuf Hemedani, Abdülhalik Gucdivani'nin topyekün gizli zikrini kınamıyor ve madem ki Hızır'dan böyle emir aldınız, devam ediniz, diyor. Hoca Abdülhalik Gucdivani'nin bir yazısından. Henüz 22 yaşlarındaydım ki Hızır beni Yusuf Hemedani Hazretlerine ısmarladılar. Hocanın Buhara muhitinde kaldığı müddetçe yanından ayrılmadım ve hizmetinde bulundum. Abdülhalik Gucdivani bu vaziyette riyazete başlıyor ve geçirdiği halleri gözlerinden saklamakta çok titiz davranıyor. Ve her an velayet ve kerametleri ilerliyor. Tarikat, edep
ve ölçülerine ait bir vasiyetnameleri vardır ki manevi oğulları hoca Evliya-i Kebir için yazmışlardır. Bu vasiyetname tasavvuf ve ledün ilmi irfanının en ince hikmetlerini toplayıcı ve yolun ana hedeflerini göstericidir. Bu pek meşhur vasiyetnameden birkaç nokta. Vasiyet ederim sana ey oğul ki bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzerine olasın. Geçmişlerin eserlerini oku ve sünnet ve cemaat yolunda git. Fıkıh ve hadis öğren ve cahil sofilerden bucak bucak kaç. Namazlarını mutlaka cemaatle kıl. Şu şartla ki imam ve müezzin olma, şöhret peşinde gezme, şöhrette afet vardır. Makamlarda da gözün olmasın, daima kendini aşağılarda tut. Mahkeme ilamlarına adını yazdırma ve mahkemelerde bulunma. Kimseye kefil olma. Halkın vasiyetlerine karışma. Padişah ve şehzadelerle düşüp kalkma. Dergah kurma ve dergahlarda oturma. Güzel ses dinlemeye fazla kapılma ki ruhu karartır ve sonunda nifak doğurur. Böyleyken güzel sesi de inkar etme ki ona bağlı olanlar çoktur. Az ye, az konuş, az uyu ve halktan, arslanlardan kaçar gibi kaç. Her zaman yalnızlığı tercih et ve körpe çocuklardan, kadınlardan, yenilik davası edenlerden, zenginlerden ve aşağı takım insanlardan uzak dur. Helal ye, şüpheli işlerden çekin ve kudretin yettiği müddetçe evlenme ki dünyaya bağlanır ve o uğurda dinini yele verirsin. Çok gülme, hele kahkahayla gülmemeye çok dikkat et. Gülmek kalbi öldürür. Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakir görme. Kendi dışını bezeyip süsleme ki dış mamurluğu iç haraplığından gelir. Halkla didişme. Kimseden bir şey isteme ve kimseye hizmet teklif etme. Şeyhlere mal ve canla hizmet et ve onların halini asla kınama. Onları kınayanlar felah bulmaz. Dünyaya ve dünya ehline gurur bağlama. Gönlün daima mahzun, bedenin rahatsız ve gözün yaşlı olmalı. İşin halis, duan yalvarıcı, giyeceğin eski, yoldaşın derviş, sermayen din ilmi, evin mescit ve yakının Allah olsun. Abdülhalik Gücdüvane Hazretleri'nin 8 düsturu vardır ki, tarikatın temel ölçülerini temsil, kemal rejiminin muhteşem planını teşkil eder. 1. Huş derdem. 2. Nazar ber kadem. 3. Sefer der vaten. 4. Halvet der encümen. 5. Yadı kert. 6. Bazı keşt. 7. Nigahı daşt. 8. Yadı daşt. Son ölçünün bunlardan başka her şey ziyandır manasına bir de eki var. Ayrıca 3 düstur daha. 1. Vukufu zamani. 2. Vukufu adedi. 3. Vukufu kalbi. Bunlarla beraber hepsi 11 ölçü. Huş derdem. Alınan her nefeste hazır olmak, yani her nefeste huzuru muhafaza etmek. Allah'tan gafil olarak tek nefes olmamak. Mevlana Saadettin Kaşgari bu ölçüyü bir nefesten bir nefese geçerken asla gaflete düşmemek ve huzurda olmak diye tarif ediyor. Hoca Übeydullah Hazretleri de şöyle ifade ediyorlar. Bu yolda nefesi muhafaza ve ona riayet etmeyi mühim tutmuşlardır. Gerektir ki her nefes huzur ve bilgi ile alınıp verilsin. Nefesini korumayanlara yolunu şaşırmış gözüyle bakarlar. Şah-ı Nakşibend, bu yolda terakkinin temeli nefes üzerindedir. Her nefeste hale bakmalı ve mazi ile istikbali düşünmekten uzak kalmalıdır.
Nefesin giriş ve çıkışında 2 nefes arası öyle muhafaza etmelidir ki hiçbiri vücuda gafletle girip vücuttan gafletle çıkmasın. Şeyh Necmeddin Kübra ise meşhur risalesinde nefes sırrını şöyle anlatıyor. Allah'ın zat ismi Ha, He harfinden ibaret olup başındaki elif ve lam harfleri tarif edatıdır. İşte her nefeste bu harf ve isim cereyan eder. Sahibi ister farkında olsun, ister olmasın, o şey ki, içinde o isim cereyan etmez, hayata müstehak değildir. Şu halde bütün canlıların nefes alış ve verişleri, bilen ve bilmeyen için hep o isimledir. Marifet yolcusuna düşen borç ise bu inceliği bilmek ve her nefeste Allah ile olarak huzuru elde tutmaktır. Nazar ber kadem. Bu ıstılah göz ayağa bakacak manasına. Salik şehirde, sahrada, yolda, her yerde gözünü ayağına mıhlayacak, daima yere bakacak ve onu başıboşluktan, dilediği yere bakmaktan koruyacaktır. Bu ölçüde göz nereye değerse oraya akan gönlün perişanlıktan kurtulması ve kendi iç alemine bağlı kalması hikmetini okuyoruz. Sefer der vaten. Vatanda sefer manasına gelen bu tabir, müridin kötü ahlakından ve beşeri sıfatlarından sıyrılıp, iyi ahlak ve meleki sıfatların yurdu olan asli vatanına sefer etmesini gösterir. Mürşit aramak için girişilen maddi seferlerde bu mananın içindedir. Hacegân yolunda mürşidini buluncaya kadar sefer edip, ondan sonra mürşidinin hizmetinde ikamete geçmek ve iç seferini tamamlamak başlıca kaidelerdendir. Halvet der encümen. Yani mecliste, toplulukta yalnızlık. Hoca Bahaeddin Nakşibend Hazretlerine sormuşlar. Sizin tarikatınızın esası nedir? Buyurmuşlar. Halvet der encümen. Toplulukta yalnızlıktır. Zahirde halk, batında hak ile olmak. Ve buyurmuşlar, bizim tarikatimizin esası sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette ise afet vardır. Hayır cemiyettedir, cemiyette sohbette. El verir ki her iki tarafın hakkı verilsin ve birinden birine saplanıp kalınmasın. Hoca Evliya-i Kebir buyurdular. Toplulukta yalnızlık şudur. Zikir insanı öyle kaplayacak, insan kendini zikre öyle verecek ki, en kalabalık ve şamatalı yere girse hiçbir şeyi işitemez olacak. Hoca Übeydullah Hazretleri, insan kendisini topyekün zikre verse, 5-6 günde öyle bir mertebeye erişir ki, halkın çağrıştığı ve birbiriyle didiştiği hep zikir görünür. Kendi konuştukları da. Yadı kert. Dilin kalple beraber zikridir. Mevlana Saadettin Kaşgari. Zikir, talimin usulü şöyledir ki, şeyh kalbiyle tevhid kelimesini söylerken, mürid kendi kalbini hazırlayacak ve şeyhin yüreğine karşı tutup, gözlerini yumacak, dilini damağına yapıştıracak, dişlerini sıkacak, nefesini tutacak ve yalnız kalbiyle zikre başlayacak. Nefesini hapsetmekte sabır gösterecek ve bir nefeste 3 kere tevhid kelimesini çekecek. Böylece zikrin halavetini kalbinde arayacak. Hoca Ubeydullah Hazretleri. Zikirden murat, kalbin Allah'tan bilgi edinmesidir. Bu bilgi meydana gelince zikir yerini buldu demektir. Eğer gönül ehli sohbetinde bu bilgi meydana gelmezse, zikre devam etmek lazımdır. Zikirde en kolay ve sağlam yol, nefesini göbeği altında hapsedip, dudağını dudağına ve dilini damağına yapıştırmak suretiyle olandır. Kalbin hakikati,
o duygu ve anlayış merkezi olmaktır ki her tarafa yönelir, dünyayı ve dünya işlerini hep o düşünür ve göz açıp kapayıncaya kadar yerleri, gökleri ve bütün alemleri dolaşır. İşte onu bütün fikirlerden caydırıp, tiksindirip, yürek dediğimiz maddiyet parçasına döndürmek ve zikirle bağlamak lazımdır. O türlü ki tevhid kelimesindeki la hecesini yukarı çekip ilahe lafzını sağ tarafına atarak illallah kelimesini şiddet ve kuvvetle kalbine indirerek, yükleyerek. Öyle ki zikrin harareti bütün vücuda yayılmış hissetmeli ve o hararet içinde erimeli. Tevhid kelimesinin nefi tabir olunan la ilahe kısmında mürid kendi vücudu ile beraber mutlak bir yokluğa dalacak, ispat kısmında illallah ise varlığı yalnız Allah'a tahsis edecektir. Mürid bütün zamanını bu zikre bağlayacak ve hiçbir faaliyet kalbin atışı gibi onu bu zikrinden alıkoymayacaktır. Nihayet zikri kalbin zaruri sıfatı haline gelecektir. Kalp, 3 köşeli bir et parçası şeklindedir ki sol memenin altındadır ve insan hakikatinin toplu merkezidir. Bu et parçası öyle bir kelimedir ki toplu hakikat onun manasıdır. Toplu insan hakikati de öyle bir özdür ki bütün kainat onun mufassal ifadesidir. Her yemişin çekirdeğinde kendi ağacı öz halinde bulunduğu gibi kalpte de bütün kainat özleştirilmiştir. Hasılı kalp bütün mevcutların hülasa halinde nüshası ve sonsuz sırların toplanma noktasıdır. Kalbe yol bulan murada erer, ona yol bulmakta, gönül ehlinin hizmetine erişmekle olur. O zaman müride öyle bir keyfiyet yüz gösterir ki, eşya ve hadiselerin dedikodusundan kurtulup, can ve gönül sohbetine ve Allah bilgisine erer. Hiçbir zahmet ve meşakkat çekmeksizin de Allah'tan gayri ne varsa onlardan el çeker. Eşyanın terkindeki hikmeti, hürriyeti, zikir hakikatini mürit o zaman anlar. Bazı keşt. Zikirde ihtiyarsızca hatıra gelen iyi ve kötü her fikri nefyetmek, koymak. Zikirde kalbin, Allah'ım benim muradım sensin, senin rızandır, başka hiçbir şey değil, İtminanına ermesi şarttır. Kalpte başka alakalara yer kaldıkça böyle bir itminan teşekkül edemez ve zikir halis olamaz. Başlangıçta bu itminana erilemese de yine zikri bırakmamak ve bu his elde edilinceye kadar zikre devam etmek gerekir. Mevlana Aliyyüddin diyor ki, başlangıçta ilk zikir emrini aldığım zaman Allah'ım benim muradım sensin, senin rızandır, başka hiçbir şey değil, fikrini benimsemedim. Böyle bir iddiadan utandım. Zira bu iddiada sadık değildim. Yalan söylemiş olacaktım. Vaziyeti üstadıma anlattım. Dediler ki, İnsan bu sözde sadık olmasa bile yalanını hakikat haline getirinceye kadar onda sabit olmalıdır. Sonradan işin hakikatini anladım. Tam doğruluk ise yalanı bile gerçeğe çevirmeye bakan bu sebat ve ısrardadır. Nigâh-ı daşt. Bu havatırın yani kalbe ani olarak gelen yabancı ve nefi gereken his ve fikirlerin murakabesidir. Öyle ki mürid 1000 kere Allah'ın ismini andığı halde hatırına bir kere bile yabancı fikir gelmemelidir. Mevlana Saadettin Kaşgari Hazretleri bu bahiste buyurmuşlardır ki, mürid 1 veya 2 saat hatta mümkün olduğu takdirde daha fazla zaman içinde kendisini havatırdan korumalıdır. Hoca Ubeydullah Hazretleri'nin
üstün halifelerinden Mevlana Kasım buyurdular. Nigahı daşt o dereceye erişmelidir ki güneşin doğuşundan batışına kadar müridin gönlüne hiçbir yabancı şey uğramamalıdır. Öyle ki insanda hayal kuvveti kendi kendine azletmiş hale gelmelidir. Hakikat ehline malumdur ki hayal kuvvetini yarım saat için bile yok edebilmek son derece güç ve nadirlerin nadiri bir iştir. Ancak bazı yüksek velilerin kârı olabilir. Yadı daşt. Her an ve mekanda vicdan ve zevk yoluyla Allah'tan haberli olmak hali. Bazıları bu hali kendinden geçmeksizin huzur şeklinde ifade etmişlerdir. Yine hakikat ehline göre bu hal, hakkın şuhud, aynasından, müridi, istilasından gelir. Hoca Ubeydullah, yad kert, bazgeçt, nigah daşt ve yad daşt ölçülerini şöyle hülasa ederler. Yad kert, zikirde tekellüf, mübalağa ile ısrardan ibarettir. Bazgeçt, Allah'a dönüş ve adını her anışta Allah'ı murad ediniştir. Nigah daşt, dille söylenmeksizin Allah'a dönüş halini muhafaza etmektir. Yad daşt ise nigah daşt halini derinleştirmekten ve bilgiyle kullanmaktan ibaret. Vukufu zamani. Bu mesele üzerinde Şah-ı Nakşibend buyuruyorlar. Müridin bütün uğraşma ve didinmelerini neticeye bağlayan ve onu muradına eriştirmekte en büyük müessirlerden biri olan vukufu zamani, insanın her an kendi halini bilmesi halinin şükrü mü, özrü mü gerektirdiğini anlaması demektir. Yakup Şerhi, Bahaddin Nakşibend Hazretleri bize kabz, sıkışma halinde istiğfar, bast, genişleme halinde de şükürle emir buyurmuşlardır. İşte bu iki hale dikkat ve riayet vukufu zamanidir. Hoca Hazretleri, müridin olanca kâr binası vukufu zamani işinde saat üzerine kurulmuştur. Yani müridin halindeki nizam vaktini muhafaza etmeye bağlıdır. Ta ki aldığı her nefes huzur ile mi, gafletle mi geçmektedir, bilsin. Vukufu zamani, tasavvuf büyüklerince nefs murakabe ve muhasebesinden ibarettir. Hoca Hazretleri, muhasebe her geçen saatin huzur veya gaflet noktasından hesaplanmasıdır. Eğer vaziyette noksan varsa bazı geçt, usulüne sarılıp amele yeniden başlanması lazımdır. Vukufu adedi, zikir sayısına dikkat ve riayet işi. Hoca Bahaddin Nakşibend Hazretleri, kalbi zikirde sayıya dikkat ve riayetin dağınık havatırı toplayıp sildiğine işaret ederler. Hacegâhın yolunda vukufu adedi, mücerret sayı saymak değil, sayı çerçevesi içinde kalbi zikri derinleştirmektir. Gerektir ki bir nefeste 3, 5, 7 veya 21 kere Allah ismi zikredilsin ve bu kemiyet ölçüleri mutlaka tek rakamlarla bitsin. Hoca Alaaddin Attar Hazretleri, dava kemiyette değil, keyfiyette çok zikirdir. Yani huzur ve şuurla çok zikir. Kemiyet ne kadar fazla olursa olsun, eseri has olmayınca boşuna yorgunluk demektir. Zikrin eseri tevhid kelimesindeki nefi kısmında beşeri vücudun yokluğa karıştığına, ispat kısmında da uluhiyet cezbelerinden bir tecelli göründüğüne delalet eden hallerle meydana çıkar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, vukufu adedi denilen hassa ledün ilminin ilk mertebesidir. Bu görüşten murad, başlangıçta bulunanlara
ait tasarruf ve cezbe eserleri olmak gerektir. Nitekim Alaaddin Attar Hazretleri buyurdular: öyle bir halet ve keyfiyet ki yakınlık ve ledün ilminin başlangıcı onda tecelli eder. Vukuf adedinin ledün ilminde başlangıç noktası olduğu mutlak birin aleminde belirmesi, sırrından haber vermesiyledir. Vahidin esasta sayılara çekirdek teşkil etmesi gibi. 2 mısra. Görünen çokluk sureti bir nümayişten ibarettir. Tecellilerde hakikat birden başkası değil. Bir kıta. Çokluk aynı ile birliktir. Varlık bir dedir. Her neyi iki görürsen sen, bil ki o yine birdir. Bir kıta. Hakikat ehlinin mezhebince bütün sayılar birin içindedir. Zira sayılar ne kadar çoğalsa hakikatleri yine birdir. İşte ledün ilminin ilk merhalesi olan vukuf-u adedi böyle bir anlayışa ermektir. Ledün ilmi öyle bir bilgidir ki yakınlık ehline ancak Allah'ın talimiyle malum olur. Akla bağlı deliller ve müşahadelerle değil. Nitekim Kur'an Hızır'ı ledün ilmine malik olmakla över. Yakin ilmi ile ledün ilmi arasında fark şudur ki, yakin ilmi ilahi zat ve sıfat nurunu idraktan ibaretken, ledün ilmi Allah'tan ilham yoluyla manaları kavramak işidir. Vukufu kalbi. 2 manalı. Biri, zikir edicinin her an Allah'ı bilmesi, bu yaddaşt nevinden bir iş. Bu hususta Hoca Übeydullah Hazretleri buyururlar ki, vukufu kalbi Allah'tan agah olmakta bir gönül halidir. Öyle ki gönülde Allah'tan gayrı hiçbir şey olmayacak. Yine Hoca Übeydullah Hazretleri, zikirde zikredilenden agah ve gönlü ona inhisar ettirmek, bu agahlığa görüş, eriş, vücut ve vukufu kalbi derler. 2. mana. Zikredicinin gönüle yönelmesi. Mecaz yoluyla gönül dedikleri ucu sivri ve kenarları yuvarlak, müselles şeklindeki et parçasına. O et parçası sol memenin altındadır ve bütün dikkatin üzerinde toplanacağı noktadır. Vukufu kalbiden murat da o et parçasının zikirden asla gafil olmayarak onun harareti içinde erimesidir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri vukufu kalbiye ait bu 2 noktayı lazım ve mühim tutmuşlardır. Bir ayet gereğince Allah her yerde hazırken nasıl Kabe'ye dönülerek ona el açılıyorsa, can ve gönül Kabe'si kalbe yönelmek suretiyle yol bulunuyor ve onsuz olmuyor. Zira insan içinde bulunduğu taayyün suretleri ve hayvani ruhu bakımından istikametlerin zindanında mahpustur. Ama yine aynı insan öz hakikatiyle cihet ve istikametlerin dışındadır. Bu bakımdan cihet ve istikametin eseri cihetsizliği yine cihette aramak zorunda kalıyor. Ve yine bu bakımdan mecaz yoluyla gönül denilen et parçası da ruh hakikatinin nişanesi ve bir nevi cihet tayini noktası oluyor. Hakikate yol için bu mecaz noktasına yönelmek ve ledün ilminin anahtarını onda bulmak lazımdır. Hoca Abdülhalik Hazretleri beka alemine intikalleri yaklaşınca yakınlarından 4 kimseyi davet ve irşat makamına liyakatle tebşir etmişlerdir.